Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Nisan 2026 Cuma günü. Piyasalar kapalı. Özellikle Forex ve altın tarafında e, Amerika ve Avrupa'daki daha doğrusu Hristiyan aleminde Paskalya dönemi bugün Good Day. Onun için pazartesi gününe kadar borsalar kapalı. Bunun için bir hacimsizlik görüyoruz piyasalarda. Şimdi bugün özellikle Bitcoin tarafına bakacağız. Çünkü Bitcoin tarafında bazı sıkıntılar var benim gördüğüm. Onları size grafiklerde anlatacağım. Ayrıyetten zaten on-chain verilerine de baktığımız zaman kripto tarafında borsalara bazı girişler var arkadaşlar. Ciddi girişler. Bu da piyasanın maalesef yükselmesini engelliyor. Ne kadar iyi haber gelse de belli seviyeleri geçiremiyorlar. Bunları size videolar, grafiklerde tek tek anlatacağım. Şimdi özellikle biraz daha geniş çerçeveden bakacağım bugün. Niye geniş çerçeveden bakacağız? Çünkü özellikle kripto tarafında benim olumsuz olmamın bazı seviyeleri var, sebepleri var. Bunları da videolarda elimden geldi size anlatıyorum ama dediğim gibi bir kripto sevdası grup var. Bir kanal içerisinde devam eden bir parite ile ilgili sürekli içeriye FOMO baskılıyorlar. Yani herkesi olumlu bir hava katmaya çalışıyorlar ama maalesef öyle değil arkadaşlar. Şimdi bugün size total grafikten başlayacağım. Birçok pariteyi tek tek analiz edeceğim sizin için. Siz de bu sebeple daha iyi görebileceksiniz neden şu anda kripto yatırımı yapılmaması gerektiğini. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar şu anda on-chain verilerine baktığımız zaman burada borsalara girişler var. Bu da fiyatı baskılanmasına sebep oluyor. Bakın şimdi günlük grafikte öncelikle Total 3 grafiğine bakalım. Şimdi altcoin'leri etkileyen bir grafik. Bakın şu anda 26 Şubat'tan bu yana bakın 3 Nisan bir kanal içerisindeyiz. O kanal içerisinde devam ediyor. Şu anda kazanması gereken seviye bunun 759 milyar dolar. Yani bu seviyenin üstüne atmadığı sürece bir yükseliş bekleyemeyiz. Bakın bu seviye şu anda neye de tekabül ediyor biliyor musunuz? Nisan 2025 ayrıyetten Mart 2024. Yani şu anda 2 sene geçmesine rağmen hala total 3 grafiği aynı seviyelerde devam ediyor. Hiçbir şekilde indikatörlerimizde bizim yani bir de sinyal veren indikatörlerinde olumlu bir durum yok. Yani günlükte sadece bir farklı bir dip oluşumu görünüyor. Fakat bu dibi aşağı kırmayacağının bir garantisi yok. Çünkü piyasaya şu anda olumlu bir hava bu piyasayı özellikle Bitcoin tarafını yükseltecek bir hikaye maalesef yok. Şimdi Total 2 grafiğine bakalım. Bakın Total 2 grafiği de aynı şey. Yani değişen hiçbir şey yok. O da hala bakın şu seviyelere bakarsak 2022 seviyelerinde. Yani bir yükselme yok. Bu piyasa maalesef böyle bir piyasa. Yani düşüşün de sınırı yok, yükselişin de sınırı yok. Onun için burada çok temkinli olmamız gerekiyor. Bakın üst seviyede 1.02 trilyon dolar bunun üst taraftaki ana direnci. Yani burayı görmeden, bunun üstüne çıkmadan, günlük mum kapatmadan biz burada bir yükseliş açıkçası bekleyemeyiz. Şimdi total grafiğe bakalım. Total grafikte de aynı şeyler var. Bakın bir kanal içerisine kendini attı. Bu kanal içerisinde şu anda range alanında devam ediyor. Bu da hala mesela 2024 seviyeleri daha geride baktığımız zaman yani 2021 seviyelerinde. Yani 2021 boğanın şuralara bakarsak boğanın bittiği seviyeler hangi tarihe geliyor? 13 Kasım 2021. Şu an neredeyse o seviyelerde. Ee, Alt tarafta bizi bekleyen desteğimiz 2.08 trilyon dolar. Üst tarafta da arkadaşlar 2.57 trilyon dolar direncimiz var. Şimdi bu piyasayı nasıl okumamız gerekiyor? Öncelikle şunu yapmamız gerekiyor. Bakın geçmişe baktığımız zaman görüyor musunuz? Bakın bu kanala girdiği zaman uzun bir süre içerisinde bu kanal içerisinde şu şekilde devam etmiş arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Kanalın alta da kırmış bakın. Görüyor musunuz dipleri? Yani 1.75 trilyon dolara kadar gitmiş. Ondan sonra bir yükseliş gelmiş. Güzel de bir yükseliş gelmiş. Yani hatta bakalım ne kadarlık bir yükseliş gelmiş. Şuradan bakarsak %123'lük %120'lik bir yükseliş gelmiş. Çok güzel bir yükseliş gelmiş ama bakın şu kanalın içerisinden nereden bakarsanız 6 Temmuz 2024'ten şuraya bakarsak 30 Eylül 2024'e kadar bu kanal içerisinde bir aşağı bir yukarı hatta daha da diplere derinlere giderek ciddi bir likidite temizliği yapmış. Aynısını yapar mı? Yapma olasılığı yüksek.
Yani dediğim gibi şu anda bir hikaye yok. Alt tarafta alıcılar var, üst tarafta satıcılar var. Alt taraftaki alıcılar genelde 50 bin dolar, 48 bin dolar aralığında bekliyor. Üst tarafta da 70 bin dolar seviyelerinde, 70 bin, 75 bin dolar seviyelerinde çok ciddi bir satış baskısı var arkadaşlar. Yani o seviyeyi maalesef bir türlü geçemiyor. Bakın, yani bu seviyenin altını da her an kırabilir. Yani üst, çünkü şuranın artık 2 nokta, bakın şu bölge hep bir 2,6 trilyon dolar bölgesi, burada arkadaşlar çok ciddi bir satış baskısı oluşuyor. Yani onun üstüne bir türlü attırmıyorlar piyasayı. Yani bu da demek oluyor ki piyasa daha istediği likiditeye ulaşmış değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şu seviyelerden şöyle 6'da deneyebilir. Buralarda bir süre daha bezdirme politikası yürütebilirler arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu anda kripto için özellikle spot tarafta yatırım çok doğru değil. Yani bunun için açıkçası böyle bastırmaya çok gerek yok. Anlık yükselişler her zaman olur. Yani hiçbir piyasa parabolik bir şekilde yükselip parabolik bir şekilde düşmez. Ara ara yani yükselişler, düşüşler olur. Bunlar tamamıyla düşüşün ya da yükselişin tepkisi şeklinde devam eder. Bitcoin dominansına bakalım. Bakın, Bitcoin dominansı da aynı şekilde. Allah'tan Bitcoin dominansı şu anda bu şekilde devam ediyor da bir kanal içerisinde bir yükseliş göstermiyor. Altcoin'lerde çok çok daha büyük düşüşler olmuyor. Bakın, alt tarafta bizim özellikle 57,21 desteğimiz var. Onun üstünde de 60-32 bölgelerinde bir direncimiz var. Bu da yine aynı kanal içerisinde. Bakın şurada hareketlerine devam ediyor. Arada gidiyor, likitte alıyor, üst direnci deniyor, tekrardan geliyor. Bu kanal içerisinde devam ediyor. Yani eğer ki bakın 60,24 seviyesinin üstüne çıkarsa Bitcoin dominansı, eyvahlar olsun diyebiliriz. Yani eyvahlar olsun diyebiliriz. Çünkü burada altcoin'lerde o zaman çok 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 ciddi satışlar olabilir. E, Çok ciddi sıkıntılara maruz kalabilirsiniz. Bunun için burada çok temkinli yaklaşmamız gerekiyor piyasaya. Dolar dominansına bakalım. Bakın, dolar dominansı günlerde bahsediyorum. Bir kanal içerisindeydi. Kanalı kırdı. Şu anda üst tarafta 8,197 bölgesi direnç olarak çalışıyor. Birkaç kere denemesine rağmen oranın üstüne bir türlü atamadı. Alt taraftaki desteği de 7,24 nokta seviyeleri arkadaşlar. Onun altı 6,57. Şimdi burada şöyle bir oyun planı çıkarmalıyız arkadaşlar. Bakın, bunda da biraz geriye gidelim. Şimdi Haziran 2022 seviyelerine gelmiş neredeyse. Bakın, Haziran 2022 seviyeleri 9,40 seviyeleri. Yani buradan artık bir düşüş gelmiş. Tekrardan ikili tepe yapmış. Ondan sonra bakın aşağı kadar süzülmüş. Yani aynı seviyeleri tekrardan deneme ihtimali var mı? Var. Eğer ki şurayı zaten şu gördüğümüz 8,20 seviyelerini geçerse arkadaşlar 9 seviyelerine kadar gider. Bu da demek oluyor ki birazdan diğer pariteleri incelediğimizde göreceksiniz. Yani analiz etmesi bile çok zor artık. Yani öyle bir seviyeye gelmişler ki artık yani ilk çıktıkları fiyatların da çok çok altına düşmüşler. Yani böyle bir piyasayı, böyle bir pariteleri, böyle bir pariteyi, özellikle birçok parite aynı şekilde, çünkü analiz etmek gerçekten çok zor. Yani dediğim gibi bunun şu bölgelerden artık bir likit dağılıp aşağı süzülmesi gerekiyor ki kripto tarafına artık olumlu bakalım. Şimdi Bitcoin tarafına bakalım. Bakın, Bitcoin tarafında da hala aynı durum maalesef devam ediyor. Şu anda Bitcoin tarafı da nereden bakarsanız şu seviyelere denk gelirsek, bakın şu seviyeye bakarsak arkadaşlar 2021 seviyelerinde, yani 2020'deki all time high yaptığı 69 bin seviyeleri üzerinde şu anda devam ediyor. Alt tarafta bir 62 bin desteği var. Üst tarafta da ana direncimiz arkadaşlar 74.500, 75.000 seviyeleri. Buralar artık yani inanılmaz satıcılı bir şekilde çalışıyor. Çünkü her temas ettiği an çok ciddi bir satış geliyor. Yani piyasanın kafasını kaldırmasına izin dahi vermiyorlar. Ve hiçbir indikatörümüz de şu anda kripto, özellikle Bitcoin tarafında olumlu değil. Zaten bakarsanız
daha önce de videolarımda bahsettim. Yükselen bir kanalımız vardı. Kanalı aşağı kırdı. Üstüne tekrar çıkamadı. Şu anda kanalın altında hareketine devam ediyor. 4 saatlikte bakalım. Bakın 4 saatlikte keza yine aynı. Geldi. Üst bandını denedi. Hani 69 bin bandını denedi. Buradan artık aşağı süzüldü. Yani bunun çok hızlı bir şekilde, bakın çok hızlı bir şekilde diyorum, şu seviyenin, yani 68 bin 69 bin seviyesinin üstüne atması gerekiyor. Yani üstüne atamadığı durumda burada artık Bitcoin'de daha aşağı senaryoları düşünebiliriz. Niye düşünebiliriz? Çünkü piyasa uzun bir süre yatay ya da uzun bir süre dikey konumlarda devam edemez. Bir şekilde aşağı seviyeleri ya da yukarı seviyelerde devam etmesi gerekiyor. Bir likitte patlatması yaşatması gerekebiliyor. Çünkü piyasa şu anda yukarı gitmiyor. Bir kanal içerisinde devam ediyor. Haftalardır aynı şekilde. Yani yatırımcı bezmiş durumda. Alt tarafta alıcılar var. Üst tarafta satıcılar var. Yani bir şekilde piyasayı aşağıya da yukarı çekmeleri gerekiyor. Şu anda görünen teknik olarak yukarıya çekebilecekleri bir durum yok. Özellikle de diyorum hafta sonunun gelmesiyle piyasa bir likitte sıkıntısına daha da çok girecektir. Çünkü Paskalya dönemi olduğu için yani 3-4 gün şu anda piyasalar kapalı. Avrupa ve Amerika'da. Ee, Yani bunu bir fırsat olarak değerlendirebilirler. Burada özellikle long yönlü işlem alan arkadaşları ben e, dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyorum. Şimdi Ethereum'a bakalım. En büyük altcoin'imiz bizim. Ethereum ne yapıyor arkadaşlar? Şimdi e, yani 4 saatlikte, 1 saatlikte bakıyorum bazıları hani bullish senaryolar çiziyorlar ama kimse sizin önünüze açıkçası bakıyorum böyle günlük haftalık grafikleri koymuyor. Yani açıkçası günlük haftalık grafikleri önünüze aldığınız zaman piyasanın ne kadar vahim bir durumda olduğunu daha rahat görebiliyorsunuz. Bakın şu anda Ethereum 2060 dolar seviyelerinde. Bakın Ocak 2024'de bakıyorum. Ethereum aynı seviyede. Bakın. Geliyorum 2021 seviyelerine bakıyorum. Temmuz 2021 aynı seviyelerde. Bakın şu anda piyasa 2021'deki boğa döngüsünden önceki süreçleri tekrarlıyor gibi. Bakın Ethereum burada ne yapmış? All time high'ine gitmeden önce. Bakın bir dip yapmış, iki dip yapmış. Bakın ikili dip. Ne diyorum ben her zaman size? Grafiklerde dönüş sinyali olarak her zaman bir V, bir W, bir ikili dip, ikili tepe sinyalleri arayın. Bunları defaatle videolarımda bahsediyorum. Eğitimlerimde yaptım bakın. Geldi ikili dibi kırdığı yerde bak 2406 seviyelerinden tekrardan ikili tepe yapana kadar bakın görüyor musunuz? Yani şu an 4900 seviyelerine kadar çok ciddi bir yükseliş, çok da güzel bir yükseliş. Şu anda piyasa aynı senaryoyu uyguluyor mu bilemeyiz ama piyasalar her zaman, yani çoğu zaman diyeyim, her zaman diyeyim, birbirini tekrar eder arkadaşlar. Bakın şöyle baktığınız zaman neden almamanız gerektiğini ya da spot yatırım yapmamanız gerektiğini daha rahat anlarsınız diye düşünüyorum. Yani bakın şu seviyeleri maalesef geçemiyor. Yani üst tarafa geliyor 2174 seviyelerine, 2200 seviyelerine takılıyor. Oradan tekrardan aşağı doğru salıyor. Bakın. Aynı kanal. Hatta şu ayı döngüsü bilirsiniz 2022'de evet haftalarca sürdü. Bakın şuralar. Ta ki şu bölgeyi tekrardan kırana kadar 2023'te, yani 1,5 sene falan boyunca şu kanal içerisinde hareketini sürdürdü. Ondan sonra yükselişine başladı. Aynı durum olur mu? Olma ihtimali var ama şu anda dediğim gibi borsalara çok ciddi bir Bitcoin girişi var. Bu girişlerin sonu ne olacak, nereye kadar gidecek bilemeyiz. Çünkü özellikle dediğim gibi balinalar ve yatırım fonları satmaya devam ediyorlar. Nakite geçiyorlar. Yani biraz daha güvenli limanlara geçiyorlar. Kriptodan, yani Fed faiz indirmediği sürece maalesef Bitcoin tarafında olumlu olamayacağız. Bunda bir süre daha indirmeyecek gibi görünüyor. Yani benim açıkçası tahminime göre, yani öngörülerime göre bu sene sonu ya da önümüzdeki sene
kriptoda artık bir güzel bir yükseliş görme olasılığımız var. Ama kısa vadede açıkçası hani 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık süreçte ara ara yükselişler olabilir. Ama bunların hiçbiri kalıcı olacağını ben çok düşünmüyorum. Tekrardan aynı seviyelerine gelecektir. Bakın XRP'ye bakalım. XRP zaten şu bölgelerde 2024'te yanlış hatırlamıyorsam bu haber akışıyla beraber bunun bir mahkemesi vardı. Mahkemenin bitimiyle beraber çok ciddi bir yükseliş yaptı. Yani 3.60 dolar seviyelerine kadar geldi, çekildi. Şu anda tekrardan 2024 seviyelerine geri geldi. Hatta daha geri gidersek 2021'deki şu all time high yaptığı, özür dilerim, 2021'de şu ikili tepe yaptığı bölümlere kadar yani 1.47 seviyelerine kadar geri geldi. Bakın şu bölgeler. Bu bölgeler 2021 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Ondan sonra ne yapmış? Bakın aylarca şu bölgede yatırımcısını bıktırmış. Bu seviyeler nereye denk geliyor? Tarih olarak da size söyleyeyim. Ocak 2022, Aralık 2024. Tam 2 sene. Yani dediğim gibi dipler yoktur, tepeler de yoktur. Her zaman en ideal alım yerleri vardır. Buralardan alım yaparsınız, beklersiniz. Ama ideal alım yerinden baklar. Şu anda piyasa haldır haldır düşerken alım yapmanın burada dip diye alım yapmanın bir mantığı yok. Alım yaparsınız böyle 2 sene kan ağlarsınız arkadaşlar. Bir de hani tamam bir gün gelir kırar. Dolar üzerinden yatırım yaptığınız için belki zarar etmezsiniz ama çok büyük kar da etmezsiniz. Çünkü paranın bir maliyeti vardır. Yani kriptoda boğa yoktur ama altında vardır. Forex'te vardır. Ne bileyim yani başka Nasdaq'ta vardır. Paranızı orada katlamak yerine gelirsiniz. Burada 2 sene körü körüne beklersiniz ve o psikoloji yönetmek gerçekten çok zordur. Dediğim gibi arkadaşlar XRP tarafı da şu anda olumsuz, destek tarafında bak şu anda alt taraftaki 1.28 yani 1.30 bölgesindeki destekte oyalanıyor. Sekip sekip duruyor. Alt tarafta da 1.13 bölgeleri var arkadaşlar. Destek olarak bizi tutabilecek. Şimdi Litecoin'e bakalım. Bakın aynı seviye, aynı grafik Litecoin'de de var. Bakın. Görüyor musunuz? 2022'de de yine bu kanal içerisinde 60 haftalarca bu kanal içerisinde devam etmiş, sonra gelmiş bir ara yükselişler, devam. Şimdi aynı kanal içerisinde devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim size, 2021 boğasında satmayan arkadaşlar yani hala zarardalar. Yani hala zararlılar. 2021'de yani şu seviyelerde alıp mesela 58, 60, 70, 80 dolarlarda alan arkadaşlar hala zararlardalar. Yani bakın 150 seviye 150 dolara kadar gelmiş ama bunun all time high'ına kaç? 413 dolar arkadaşlar. Yani 413 dolar düşünebiliyor musunuz? Şu anda 50 dolar olan pariteden bahsediyorum ki o da şu anda zaten yine 2022'deki ayı döngüsünde. Bakın 2022 şurası ayı döngüsüne girdiğimiz alan. Bakın şura arkadaşlar artık düşüşün burası akümülasyon bölgesi arkadaşlar. Fiyat buralarda akümüle oluyor. Tekrar yukarıya deniyor, aşağıya deniyor. Tekrardan aynı seviye içerisinde devam ediyor. Yani çok fazla çok güzel paralar açıkçası kazandırmıyorlar. Özellikle spot tarafta işlem yapan arkadaşlar için. Şu anda yine aynı seviyede arkadaşlar. 2022 seviyesinde herhangi bir olumlu taraf maalesef yok. Sol tarafına bakalım. Solda keza aynı. Bakın o da şu anda 2023 seviyeleri olan 80 dolarlarda 79 dolar seviyelerinde hareketine devam ediyor. Alt tarafta 75 bölgesi arkadaşlar ilk destek olarak çalışabilecek bölge. Üst tarafta yükselişin devam etmesi için 95 dolar seviyelerin üstüne atması gerekiyor. Bunda da hiçbir indikatörümüz olumlu değil. Aksine strong bir iş durumda arkadaşlar. Yani bakın şu bölgede bunun e, yani 56 bölgesiyle alt tarafta 8 dolar bölgesi bunun daha önce ayı döngüsünde aylarca akümüle olduğu bölge. Yani buradan sonra çok ciddi bir yükseliş yaptı. Güzel bir yükseliş yaptı. Yani 200-300 dolarlara kadar gitti. Fakat oradan yine maalesef geri çekildi. Şu anda yine 79 dolar seviyelerinde. Sen nereden alım yaparsın Servet derseniz ben açıkçası
Yani 50 dolar bölgelerinden, 38 dolar bölgelerinden spot olarak artık ufak ufak toplama taraftarıyım. Ama ufak ufak dediğim gibi. Yani bunun tekrardan 10 dolar 15 dolar bölgelerine düşmeyeceğinin garantisi yok. Tekrardan toparlar mı? İlla ki toparlayacaktır arkadaşlar. Yani e, kapital hiçbir zaman kendini yok etmez. Bunu böyle bilin. Yani buradan illaki yukarılara gidecektir. Daha üst seviyeleri zorlamak, yani 300 dolarlara gelir mi bilemiyorum. Gelme ihtimali var. Çünkü bakın 2021 boğasında 260 dolara kadar geldi. En son kendi boğasında, yani diğer kriptolardan bağımsız olarak kendi yükselişinde 2025 sürecinde, tabii Ocak 2020'de 290 seviyelerine kadar geldi. Oradan şu anda 79 dolar seviyelerinde tekrardan akümüle oluyor gibi görünüyor. Üst taraftaysa arkadaşlar, dediğim gibi 93 bölgesinin üzerine atarsa ve piyasada gerçekten olumlu bir hava olursa, savaşlardan bağımsız, buradan tekrardan ben de alım yapmayı düşünürüm. BNB'ye bakalım. BNB biliyorsunuz Binance'ın bir coin'i. Onun için bunda böyle hani şu seviyelere geleceğini, açıkçası 200 seviyelerine geleceğini çok düşünmüyorum. Çünkü bunun da bağlı olduğu bazı fonlar var, yatırımlar var. O sebepten bunu o seviyelere getirmeyeceklerdir. Ama keza buna baktığımız zaman bu da yine 2021 seviyelerinde, 2021 yılındaki ayı boğa döngüsündeki all time high seviyelerinde sürünüyor. Bakın, evet, 560 ile 650 dolar seviyesi, yani 5 yıl önceki seviyelerine şu anda da gelmiş durumda. BCH'a bakalım. BCH'da da keza aynı durum var. Şu anda 427 dolar desteğiyle 480, 490, 500 dolar direnci arasında hareketine devam ediyor. Olumlu bir sinyalimiz maalesef bunda da bulunmuyor. Link'e bakalım. Link de aynı. Link daha kötü aslında. Bakın. Şu seviye bunun 2021, 22, 23, 24 neredeyse ayı döngüsündeki akümüle olduğu bölge. Şu anda o bölgenin dibi 4.95 dolar seviyeleri. Şu anda link 8.7 dolar seviyelerinde. Yani e, dediğim gibi olumlu bir durum yok. Alt tarafta 7.70 güzel bir destek olarak çalışmış arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın, daha önce de 2020 yılında da yine keza bu bölgelerden güzel tepkiler alarak yükselmeye devam etmiş. Bu yükselişine devam etmesi için arkadaşlar, 9.9-10 dolar seviyelerinin üzerinde artık mum kapatması gerekiyor. Alt tarafta da çok 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 güzel bir destek seviyesi olan 5.30 seviyeleri var arkadaşlar. Buralara gelirse şahsen ben de kendi adıma link almak isterim. AVAX'a bakalım. AVAX daha da geberik arkadaşlar. Hayattan bezmiş, artık intiharın eşiğinde desek yeridir. Bakın, yani bu da artık, yani 2021 seviyelerin bile neredeyse altına sarkacak durumda. Yani grafiğin berbatlığına bakabilir mi? Bakar mısınız arkadaşlar? Hani 148 dolara da çıkmış bir pariteden bahsediyoruz. Şu anda 8 dolarlarda. 8 dolar arkadaş. Daha önce bu seviyelerden güzel yükselişler gelmiş. Dip seviyemiz arkadaşlar 8.50 seviyeleri. Üst direncimiz de 10.40 seviyeleri. Bu da eğer ki aşağı tarafa Bitcoin ile beraber bir kırılım gerçekleşirse, bakın, Bitcoin bazlı, yani bunu da maalesef 2 dolarlara kadar düşme olasılığı yüksek. Bunu bilincinde olarak alımlarınızı yapın. Yani 8 dolardan aldığın bir ürün 2 dolara düştüğü zaman kalp krizi geçirmeyeceksen kendi riskini alarak alım yapabilirsin. Şimdi LDO'ya bakalım. LDO'da birkaç gündür güzel yükselişler yaptı ama o da bakın ilk çıktığı bölge arkadaşlar bunun 1.96 bölgeleri herhalde, evet, yani 1.96 bölgeleri gibi görünüyor. Şu anda bu da 0.31 dolar seviyelerinde. Şimdi alt tarafta
güzel olarak destek olarak çalıştığı bölge 0.26 bölgesi arkadaşlar. Burası birkaç kere güzel çalışmış. Bunun altı maalesef magma arkadaşlar. Bakın, altı yok. Yani nereye kadar gideceğini bilemeyiz. Bunun için bu paritede çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Herkes çok dikkatli olmalı. Özellikle bu paritede işlem alan arkadaşlar. Altı yok çünkü arkadaşlar bakın. Üst tarafta da 0.48 bölgesi ana direnç olarak çalışacaktır arkadaşlar. Bakın burası çok önemli bir direnç olarak çalışacağını düşünüyorum. Yani şu bölgelerde çünkü bir direnç olarak belirlenecek bir alan yok. Hani yani birkaç kere buraya gelmiş, buradan tepki almış, tekrardan düşmüş ama geçmişte baz alabileceğimiz bir veri şu anda mevcut değil. Render'a bakalım. Render yine diğer AI paritelerine göre biraz daha güçlü duruyor. O da yine neredeyse ilk çıktığı seviyelere yakın. Üst tarafta 1.89, 1.90 bölgeleri bunda direnç olarak çalışacaktır. Bu zaten şu anda da direnç bölgesinin üzerinde, direnç bölgesine hatta yakın bir seviyede hareketine devam ediyor. Bu biraz daha diğer paritelere göre arkadaşlar bullish seviyede. Bunu öncelikle belirteyim. Yani indikatörlerimiz bunda olumlu sinyaller veriyor ama dediğim gibi Bitcoin'in olumsuz olduğu yerde bunun olumlu olması çok kısa yükselişler olabilir ama temele baktığımız zaman maalesef Bitcoin'e bağlı olarak çalıştığı için hiçbir şekilde çok uç hani Bitcoin ayı döngüsündeyken render'a boğasında diyemeyiz. Üst tarafta 2.51 bölgesi arkadaşlar bunda ilk direnç bölgesi olarak çalışacaktır. Güçlü direnç bölgesi. Yani 1.90 1.95 bölgelerini geçerse 2.51 seviyesi bunda çok güçlü direnç olarak çalışacaktır. Bunu öncelikle söyleyeyim. VLD'ye bakalım. Bakın VLD de aynı. Yani o kadar kötü bir süreçti ki yani günlük grafikte bunu daha iyi anlıyorsunuz. Yani bu coin 12 dolarlardan düştü arkadaşlar. Şu anda 0.27 seviyelerinde. Allah yatırımcısına yardımcı olsun. Allah sabır versin. Yani başka da ne diyebilirim açıkçası bilmiyorum. Yani şu seviyeler artık hani 0.26 0.27 bölgesi direnç olarak çalışır mı? Altına da sarkmış. Yani bakın burada bomboş arkadaşlar maalesef. Yani zor. FET'e bakalım. FET de keza aynı. Hani çok olumlu görünmüyor. FET'lerin şu anda 2023 yılında hani ilk çıktığı süreçteki yaptığı hareketin aynısını yapıyor. Bakın ilk çıktığı süreçte 0.24'lerden 0.61'e kadar gelmiş. Sonra uzun bir süre aynı şekilde yatay bir kanal içerisinde hareket ettikten sonra güzel bir boğa yaşamış. Bu tamamıyla tabi AI hype ile alakalı bir durumda. 3,5 dolarlara kadar gelmiş. Şu anda 0.23 dolar seviyelerinde akümüle oluyor. Alt taraftaki desteği 0.13, üst taraftaki direnci de 0.31 seviyeler arkadaşlar. Yani bu 0.31 seviyesinin üstüne çıkmadan maalesef FED'de de çok olumlu olamıyoruz. Son olarak Doge'ye bakalım arkadaşlar. Doge ne yapmış? Doge'de gördüğünüz gibi şu anda 0.091 seviyelerinde. Alt taraftaki destek seviyemiz arkadaşlar 0.86 bölgeleri. Üst tarafta ilk direnç olarak çalışacak bölge 0.10 0.11 bölgeleri. Bu da arkadaşlar maalesef olumlu bir sinyal bize vermiyor. Bakın şurada bu da 2021 boğasında geldiği seviyelerde olumlu bir taraf yok. Doge'de de maalesef yani dediğim gibi şu 0.10.5 11 seviyelerin üstüne atmalı ki Doge tarafında da artık olumlu düşüncelerde olalım. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar arkadaşlar. Birçok pariteyi analiz ettik. Kriptoyu şu anda neden olumlu yaklaşmadığımı, sizin de neden olumlu olarak bakmamanız gerektiği konusunda tatmin olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü günlük grafiklerde her şey açıkça bize gösteriyor gayet net bir şekilde. Kanalıma abone olursanız, videolarımı da beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi burada benimden istediğiniz ekstra bir parite varsa analiz etmemi istediğiniz onları da yorumlar kısmına yazarsanız sizler için analiz edip tekrardan
sizlere gönderebilirim yorumlar kısmına. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi bir hafta sonu diliyorum hepinize.